tekrardan okulumuza hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizinle burada olmak çok büyük bir onur ve hepimize zevk veriyor. Bir nasılsınız diyerek bir girizgah şeklinde. Öncelikle tekrardan. o onur bana ait. Gerçekten çok keyif aldım. Hem okulu gezerken hem arkadaşlarımızla tanıştığımda. Özellikle projesi olan arkadaşlar da varmış. Onlarla ayrıca bir muhabbet etme şansım oldu. Çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Az önce de söylüyordum yani. Böyle gözlerinin içi gülen, yaptığı işi severek yapan insanların gerçekten hayranıyım. O yüzden çok iyiyim şu an sayende. Çok memnun oldum. Güzel bir yayın olsun. Ederiz. Biz de gerçekten çok mutluyuz şu anda. Benim size sormak istediğim birkaç sorum var. İlk olarak sizin de bahsettiğiniz gibi birçok projede yer alıyorsunuz. Birçok projenin koordinatörlüğünü yürütüyorsunuz, üretiyorsunuz. Bu projeleri gerçekleştirmede sizi heyecanlandıran nokta nelerdir? Ya da bu tarz şeyleri bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz. Temel motivasyonum bir şeyleri üretmeyi çok seviyorum. Yani bunu üniversite yıllarımda, aslında biraz lisede de fark ettim. Böyle çok sunum yapmayı vesaire çok keyif alıyordum. Çok seviyordum. Sahnede olmayı çok seviyordum. Bunun temel sebebi aslında bir şey üretmeyi, o üretim aşamasının, daha doğrusu üretimin her aşamasında olmayı çok sevdiğimi fark ettim. Şimdi de aslında temel motivasyonum aynı. Yine bir şeyleri üretmeyi, işin içinde olmayı ve sadece işi sunmayı değil, işi yapmayı da çok seviyorum. O yüzden bu beni böyle sürekli daha motive olmama sebebiyet veriyor çalışmaları yaparken. Çok teşekkür ederim. Aslında bu sizin bahsettiğiniz motivasyon kaynağı bizim okulumuzda da birçok öğrencimizde var. Evet. Gerek aldığımız IB eğitiminden gerekse de öğrencilerimizin, öğrenci arkadaşlarımın bireysel duyarlılıklarından kaynaklı bizler de birçok toplum projesinde yer alıyoruz, üretiyoruz, kendimiz koordine ediyoruz. Senin gibi, şu an yaptığın gibi. Fakat bazen motivasyonumuzun düştüğü anlarda olabiliyor. Evet. Bu tarz anlarda motivasyonumuzu tekrar güçlendirmemiz için bize neler tavsiye edersiniz? Bence benim motivasyonum düştüğünde ne yaptığımı düşünüyorum. İyi bir ekibin olması, insanın, iyi ekip arkadaşlarının olması her zaman motivasyonunu daha böyle yüksek seviyelere çıkarmana sebebiyet veriyor. Ben motivasyonum düştüğünde ekibi toplayıp ekip toplantısı yapıyorum. Daha çok nasıl çalışabiliriz onu planlıyorum ve daha çok çalışıyorum. Çünkü çalışma, üretme eğer sizi motive ediyorsa her zaman bunu yaptığınızda daha motive oluyorsunuz. Daha böyle hedef odaklı değil, aynı zamanda süreç odaklı da oluyorsunuz. Çünkü işi yapmayı seviyorsunuz, sadece bitirmeyi değil. O beni çok motive ediyor. O yüzden arkadaşlara iyi ekipleri varsa ekip arkadaşlarına güvenmelerini, o ekip ruhunu diri tutmalarını tavsiye ederim ben. Burada işbirliği ve arkadaşlık bağlarımızın önemini de tekrardan hatırlıyoruz. Aynen öyle. Evet. Gerçekten çok muhteşem bir enerjiniz var. Senin de öyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok gençsiniz. Fakat bu genç yaşınıza rağmen çok büyük sorumlulukları üstleniyorsunuz. Gerçekten hani bu tarz sorumlulukları üstlenirken sizi heyecanlandıran, bu sorumlulukları üstlenmeye iten duygu nedir? Aslında ben insanlar için çalışmayı çok seviyorum. Onu söyleyebilirim. Yani insanların yüzünü güldürmeyi, işte sadece insanlar da değil, yani hayvanları beslemeyi, onlar için iyilik yapmayı çok seviyorum. Galiba benim en büyük motivasyon kaynağım bu. Yani bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek ve bunun sonuçlarını görebilmek. Bu sorumluluklar da açıkçası evet çok büyük. İnşallah Rabbim altından kalkabilmeyi nasip etsin her zaman. Sorumluluklarımızı başarıyla yerine getirebilmeyi nasip etsin. Ama temel motivasyonum genelde bu oluyor. Yani eğer o sorumluluğun aslında bir insanın hayatını güzelleştireceği hissini o an yakalayabilirsem, o an hatırlayabilirsem gerçekten enerji doluyorum. Bir de şu var, gerçekten gençlere yer veren Sayın Cumhurbaşkanımız gibi insanlara çok borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bize güvendikleri için aslında çok daha fazla çalışarak, çok daha hak ederek bulunduğumuz yere, sorumluluklarımızı yapıp üstüne neler yapabiliriz diye düşünerek bence yola devam etmeliyiz. O da gerçekten tüm sorumluluğu unutturup bunların bizim için fırsat olduğunu, daha çok çalışmamız gerektiğini bana hatırlatıyor. Ve senin gibi güzel gerçekten arkadaşlarla yolum kesiştiğinde de, enerjik arkadaşlarla yolum kesiştiğinde de çok keyif alarak devam ediyorum çalışmaya. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son bir sorum olarak da arama kurtarma ekiplerinde yer aldığınızı, görevlerde bulunduğunuzu biliyoruz.
Bu görevler sırasında sizi en çok etkileyen, hani hayatım boyunca hiç unutamayacağım dediğiniz bir olay oldu mu? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz? Aslında arama kurtarma ekiplerinde değil, Arama Kurtarma Derneği'nde çalıştım. Evet. Bizim yaptığımız iş gözükmeyen bir işti. Yani mesela ne yaptığımızı anlatayım. İşte arama kurtarma ekiplerinde giden abilerimizin ürünlere kolay ulaşabilmesi için kategorizasyon yaptık. İşte zaman geldi engelli gençler için oyuncak çalışması yaptık. İşte zaman geldi oyuncağı olmayan okullara oyuncak toplama çalışması gibi faaliyetlerde bulunduk. Yaptığımız iş bakıldığında çok keyifli bir iş değildi. Onu söyleyeyim. Yani kıyafet katlıyorsun. İşte kategorizasyon yapıyorsun. Depodan yukarıdaki odaya kıyafet götürüyorsun. Mesela böyle işleri yaptık dernekte. Ama çok başka bir nokta vardı ki bence o işi çok kıymetli kılan. O da tüm bu işlerin aslında tüm iyilik işlerinin, tüm gönüllülük faaliyetlerinin bir ekip işi olduğu noktası. Yani benim sayemde eğer arama kurtarma çalışmasına gidecek bir kişi daha rahat ürününe ulaşacaksa, daha hızlı gidecekse, işte oraya gittiğinde daha kolay bir çalışma gerçekleştirecekse ben işte 1 değil 1000 tane de kıyafet katlarım motivasyonuyla işe koyulmuştum. Arkadaşlarım da öyle. Belki çalışmayı görmedik ama o gizli kahramanları vardır ya işin. Evet. Ben hala söylüyorum. Şimdi benim projelerden bahsediyorlar. Bazen çok iyi projeler, abla nasıl yapıyorsun? Ben tek başıma yapmıyorum diyorum. Ya benim bir ekibim var, ekip arkadaşlarım var. Şimdi bugün röportaja gelirken de yanımda gelen arkadaşım vardı. Hep birlikte yapıyoruz. Bu bir ekip işi. O ekip ruhunu hiçbir zaman unutmamak. O ekibin içerisinde yer aldığında da zaten mutlu olmak dünyalara bedel. Benim aslında Arama Kurtarma Derneği'ndeki çalışmam öyleydi diyebilirim. Gerçekten motivasyonunuzu hani başka bir insanın mutluluğundan mutlu olan bir insansınız. Evet. Ve bence bu tarz insanların toplumumuzda olması gerçekten beni de çok sevindiriyor. Çünkü hani bu tarz insanları gördüğümde ben de çok motive oluyorum ve diyorum ki Ebrar sen de böyle olabilirsin. Hatta hani daha iyisini olarak sen de farklı insanları, başka insanları etkileyebilirsin diyerek gerçekten çok büyük bir heyecanla. Etkiliyorsun da eminim ki Ebrar'cığım. Teşekkür ederim. Çok büyük bir heyecanla projeler ürettiğimiz oluyor. Onun dışında ben kendi kişisel merakımla ilgili sorulara geçmek istiyorum. Ben de aslında sizin söylediğiniz gibi birçok iş tanımını hani bu yaşıma rağmen sanırım deneyimlemiş oldum. Çünkü hani ne yapacağımla ilgili kafamda sorularım net değildi. Mühendisliği denedim, hukuk denedim, gittim üniversitedeki abim, ablam dediğim insanların makale çevirilerini falan yapmaya başladım. Ya da işte sivil toplum kuruluşlarında günlerce, gecelerce çalıştığım oldu. Ve en sonunda şeyi fark ettim. Benim toplumla ve dünya ile ilgili bazı dertlerim var ve bu dertlerin çözümüne en iyi şekilde nasıl ulaşabilirim? Ya da bir çözüm üretemesem bile bu çözümün üretimine nasıl katkı sağlayabilirim diye bir yol çizmem gerektiğini anladım. Ve dedim ki Ebrar, hani şu anda da günümüzde çok popüler problemler var işte. Hayvan hakları, kadın hakları, işte dış ilişkilerdeki deniz hukuku haklarımız falan. Dedim ki sen bence hukuk okumalısın. Çünkü hukuk okuduğunda bir hani o yargı, anayasa, adalet sürecini daha iyi anlayabilirsin. Hem de hukuktan siyasete geçerek belki o siyasi süreçte de daha çok insana ulaşabilirim diye düşündüm. Sizin de aslında politika araştırma grubunuz benim için bir adım olabilir mi diye çok uzun süredir araştırıyordum. Ama daha sonra bazı işte nedenlerden dolayı pandemidir, kendi il dışı süreçlerimden dolayı katılamadım. Hatta siz buraya gelmeden önce ben size göndermek için bir yazı hazırlıyordum kendim. Instagram adresiniz üzerinden yazacaktım merak ettiğim soruları. Sonra öğrendim siz geliyor musunuz? Dedim benim Rümeysa Hanım'a bunu kesinlikle sormam gerekiyor. Yani bana bu alanda ya da bu yolda yürürken neler önerebilirsiniz? Yani ne yapmam gerekiyor? Çünkü siz daha deneyimlisiniz. Ve bana göre sanırım daha beceriklisiniz deneyimlerinizden kaynaklanarak. Herkesin deneyimi gerçekten özel, onu söyleyeyim öncelikle. Sana denemeni tavsiye ederim. Ben de hala deniyorum. Yani şimdi şey gibi değil böyle, evet birçok çalışmanın içerisine girdim. Şunu keşfedebildim bu çalışmalar sayesinde. Ne yapmak istemediğimi. Keşfedebildim. Bir de ekstra beni gerçekten mutlu eden o dert kelimesini kullandım ya, dertler batıda işte tutku daha çok kullanılır vesaire.
O derdin benim derdimin yani ne olduğunu, gözümün neden bahsederken parladığını keşfettim. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü nereye gidersen git, hangi mesleği seçersen seç, ne iş yaparsan yap Ebrar, eminim az önce bahsettiğin dertleri sen işine mutlaka yansıtacaksın. Buna ben eminim şimdiden. Teşekkür ederim. Açıkçası hani sana şunu diyemem. Evet, hukuk çok iyi, mühendislik oku, bu çok iyi vesaire. Ama siyasete kesin girmeni isterim. Bence siyasetin gençleşmesi lazım. Ve senin gibi gerçekten dertli insanların siyasette bence olması lazım. Ben çok isterim. Fakat siyasette hukuk okumak ya da işte öğretmenlik okumak ya da mühendislik okumak daha iyi diyemem. Çünkü bence siyaset temelde herkesin içerisinde bulunması gereken bir alan. Kesinlikle Çünkü öyle. insanlarla ilgili kararlar Toplumu alıyoruz. kapsıyor. Ve toplumu yansıtması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yine siyaset arenasının da. Yani aslında ne alırsan al, ne katarsan kat bence siyasette çok faydalı olacak. Bu noktada da ben tabii ki işte herkes gibi şunu yap bunu yap demektense gerçekten ne yapmak istediğini, ne yaparsan daha keyif alacağını, ne yaparsan derdini daha rahat iş hayatına yansıtabileceğini bence senin çözmen gerekir diyebilirim. Teşekkür Onu ederim. bulduğunda o meslekte ilerleyebilirsin bence. İnşallah. Gerçekten şu andaki üniversite sınavına hazırlanırken de beni motive eden noktalardan birisi bu. Onun dışında ben projelerinizle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Projelerinizi böyle siz de bahsettiniz. Liseli öğrencilerin tercihlerine yardım etmek için işte projeleriniz var. Hayvanlarla ilgili projeleriniz var. Bunlara aslında ben nasıl katılabileceğimle ilgili bir öneri almak istedim. Çünkü internet sitenize bu arada hemen hemen her gün giriyor olabilirim. Çünkü o kişi sen misin diyormuş. O her gün girer. Çünkü şu anda şey de var. Muhtemelen bunu söylediğimde YKS danışmanı hafif kızabilir ama hani artık insanlar bana şey diyordu. Ebrar artık biraz bırakıp hani ders çalışman da gerekiyor falan dedikleri bir öğrenciydim. Ve gizli gizli aratırken ama girdiğimde sanırım iletişim kısmınızdaki formların kapandığını gördüm en son. O yüzden de bir iletişime geçemedim sizinle. Ama işte bu ders çalışırken arada bir kaçamak yapmak istediğimde gelmeyi ben çok istiyorum. Projelerinize dahil olmayı. Bekleriz her zaman. Hani, bunu nasıl sağlayabilirim açıkçası en Hemen yakın size sormak istedim. Ya şöyle, biz formları şu sebeple kapattık. Tek bir form açtık. Zaman zaman program başladığında yeni formlar açıyoruz. Ama temelde dedim ki yani yeni nesil bir siyasetçi nasıl olmalı? Bence buna çok fazla kafa yormuyoruz arkadaşlar. Daha çok bunu düşünmeliyiz dedim ve iletişim yollarımızı biraz değiştirdim. Şimdi normalde bakıldığında gençler çok fazla mail atmıyor. Gençler çok fazla telefonla aramıyorlar ama gençlerin çok fazla yaptığı bir şey var. Sosyal medya ve direkt mesajdan DM'den mesaj atmak. Biz de o zaman bir sosyal medya iletişim hattı kuralım. Yani sosyal medyada bir iletişim kanalı kuralım dedik. Bir hesap açtık tamamen bunun için. Çünkü ben çokça bakıyorum. Sen de görmüşsündür eğer bir şekilde takip ettiysen. Ben sürekli DM'lere bakıyorum. Çünkü oradan talep de gelebiliyor. Şikayetini yazanlar oluyor. Katılım yapmak isteyip forma ulaşamayan arkadaşlar bile bazen direkt bana yazıyorlar. Yani gerçekten müdahil oluyorum olaya. Ama benim gözümden kaçırdığında da bu sürecin ilerlemesi lazım. Yani bir şekilde sadece bana bağımlı olmamalı. Ben engel olmamalıyım çünkü bazı mesajların bize ulaşmasında. Bu yüzden bir hesap açtık. Orası da bakıyorum şu an bir topluluk haline geldi. Yani yavaş yavaş işte farklı projelere evrilebiliyor hesap vesaire. Oradaki arkadaşlarımızla yeni bir program başlatacağız. Ben olduğunda direkt kişisel hesabımdan duyuruyorum. Ama yine de iletişimde kalmak isterseniz her zaman internet sitemize de yapıp bırakabiliyorsunuz. Fakat politik araştırma grubu gibi, işte tercih destek programı gibi programlarımızın başvurusunu biz açıldığı zaman duyuruyoruz. Teşekkür ederim. O zaman ben başvuruları takip etmeye ısrarlı bir şekilde devam ediyorum. Platform gibi, senin canım. Ben misafir. Teşekkür ederim. Ya ben siyasete girmek istediğimi zaten belirttim. Ama şu anda mesela siyasette bir genç olarak hangi konumda yer almam gerektiğiyle ilgili bazen soru işaretleri olabiliyor aklımda. Hani sonuçta değişen bir toplumda yaşıyoruz. Şu an her ne kadar bu adlandırmayı çok sevmesem de Z kuşağı ve dediğimiz bir topluluk var ve ben de bu topluluktan birisiyim. Hani kendi değişen dönemle birlikte kendi ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi yerine getirebilmek için de her birimizin işte bir düşüncesini iletmemiz gerekiyor. Hani acaba bu bir genç olarak, bir 19 yaşındaki Ebrar'a siz hani bunu nasıl yapacağına dair bir öneriniz ya da
ne bileyim, belki çok klasiktir ama hani kitap öneriniz olabilir, film öneriniz olabilir. Hani bu tarz bir şeyiniz eğer varsa aklınızda. 2 şey söyleyebilirim. Birincisini şu an unutmuş olabilirim yenisini düşünürken. Birincisi bence Ebrar, gerçekten genç olmaktan çekinmemek lazım siyasette. Çünkü siyasette gerçekten alışılmış bir tarz var. Yani baktığında milletvekili şunu yapar diyebiliyoruz. Milletvekili şöyle görünür bile denilebiliyormuş zamanda. Çok şükür bu kırıldı. Ama yani baktığın zaman genç olmaktan bazı arkadaşlarımın çekindiğini görüyorum. Çünkü alışılmış siyasetçi formu kafamızda hiçbir zaman genç olmadı. Yani birisine bir milletvekili çizer misiniz dediğinde hiçbir zaman bir kadın çizmez çocuk ya da işte genç bir kadını yüksek ihtimalle çizmez. O sebeple gerçekten genç olmaktan çekinmemek, sana dayatılan o toplumun dayatmış olduğu siyasetçi formunu değil, ya kendi formunu oluşturman çok kıymetli. Bir de ikincisi de aslında aynı kapıya çıkıyor. Kendi tarzını bulman bence çok önemli siyasette. Üçüncüsü de gerçekten katma değer üretmek bence kıymetli. Çünkü şöyle düşün, yani zaten birçok siyasetçi var toplumda. Mevcutta yaptıkları çalışmalar ve o çalışmaları onlardan daha iyi yapmaktansa ekstra kendi tarzını yansıtıp kendi çalışmaları yapmak. Kesinlikle dediğin gibi ben farklı ne yapabilirim diye düşünmek bence kesinlikle seni bir adım öteye götürür. Aslında seni değil, yani toplumu bir adım öteye götürür. Çünkü bugün siyasetin kaliteleşmesi, toplumun daha kaliteli olması, siyasetin iyileşmesi, toplumun iyileşmesi anlamına geliyor bence. Kısaca bunları ben söyleyebilirim naçizane. Hiç de sevmem aslında tavsiye vermeyi. Bunu böyle bir arkadaş tavsiyesi, abla tavsiyesi gibi görürsen daha çok memnun olurum. Burada şey geldi aklıma benim. Rahmetli, Allah rahmet eylesin, Haluk Hoca bizim okulumuza gelmişti. Ve hani bize söylediği şey şuydu, hani farklı olun, hani sıradan olmaya çalışmayın. Çünkü farklı olduğunuzda gerçekten kendi yolunuzu bulabilirsiniz ve işte o zaman topluma faydalı olabilirsiniz. Kesinlikle. Son kitabında az önce de bahsettim. Gerçekten bir cümle var Haluk Hoca'nın, hatta daha doğrusu gençlere tavsiyelerinin değerlendiği kitapta. Kendisi diyor ki sıradan ve sürüden olmayın. Evet. Benim gerçekten böyle sürekli kendimi hatırlattığım bir söz oldu bu. Sıradan olmamak, sürüden olmamak, ekstra bir şey katmak, bir renk katabilmek bulunduğu yere bence kişinin çok önemli. O ortamın rengini almaktansa ekstra bir renk olabilmek. İnşallah olabiliriz. Her zaman katma değer üretebiliriz diye umuyorum. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten ederim. Hem vermiş olduğunuz konferanstan dolayı hem de burada bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Biz çok mutlu olduk. Çok sevindik. Aynı şekilde. Umarım siz de ben de seni gördüğüme çok mutlu oldum. Gerçekten böyle işini severek yapan, gözleri gülen, genç bir arkadaşla sorularını yanıtlamak benim için çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür senden ederim. haber bekliyorum ben. İnşallah en kısa zamanda başvurularınız açılır açılmaz. Tamam. Teşekkür ederim. İnşallah çok sağ olun.